Onlar bir zamanlar Türkiye'nin en popüler ünlüleri ve yıldızlarıydı. Bastıkları yerlere kırmızı halılar serilir, kazandıkları paranın hesabı tutulmazdı. Fakat hayat kime ne getirir, kimden ne götürür hiç bilinmiyor. Ekranlarda gördüğümüz ya da beyaz perdede gördüğümüz o ünlülerin bazıları maalesef sefalet içinde ölerek aramızdan göçtüler. İşte zenginliğin, şöhretin zirvesinden yoksulluğun dibine düşen 5 Yeşilçam efsanesinin yürek burkan hikayesi. Cahide Sonku, 27 Aralık 1919'da Yemen'de doğmuş, Türk sinemasının ilk kadın starı ve ilk kadın yönetmeniydi. Kendi film şirketini kurmuştu. Ayakkabısından şampanya içilen, servetiyle bankalar kurabilecek güçte bir kraliçeydi. Bir gece film deposunun yanmasıyla büyük bir servet kaybetti, ardından gelen alkol bağımlılığı ve yanlış evlilikler sonunu hazırladı. Son yıllarını sokaklarda evsiz barksız geçirdi. 18 Mart 1981 yılında Alcazar sinemasında fenalaşarak 61 yaşında her şeyini kaybetmiş ve kimsesiz bir şekilde öldü. Mesut Engin 6 Nisan 1953'te Aydın'da doğdu. Ses dergisi sinema artisti yarışması kralıydı. Bebek yüzlü lakabıyla genç kızların sevgilisiydi, başrollerin aranılan ismiydi ve çok iyi paralar kazanıyordu. 1976 yılında yaşadığı bir trafik kazasında sağ el bileğinin sinirlerinin kesilmesi sonrası kariyeri bitti. Ardından gelen bunalım, alkol bağımlılığı ve yanlış çevresi servetini bitirdi. Bir ara sokaklarda ve otobüs duraklarındaki banklarda uyumaya başladı. Daha sonra Darülaceze'ye yerleştirilen Engin burada 58 yaşında vefat etti. Yadigar Ejder, 5 Ekim 1951 Sivas doğumlu unutulmaz yardımcı oyunculardandı. Şöhretinin büyüklüğü Cahide Sonku gibi olmasa da Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinin vazgeçilmez dev adamıydı. Sürekli setlerdeydi ve o dönemin koşullarına göre iyi para kazanıyordu. O dönemin oyunculuk sistemindeki güvencesizlik, telif haklarının olmaması ve parayı yönetememe Yadigar Ejder'i de maddi sıkıntı içerisine sürüklemişti. Kirasını ödeyemediği için evden atıldı, bir ay boyunca ışık deposunda yattı. Taksim Gezi Parkı'nda donarak öldüğü sanılsa da beyin kanaması sonucu bir otelin tuvaletinde vefat etti. Yaklaşık 1000 filmde oynadı ama cebinde 5 kuruşu yoktu cümlesiyle bilinir. Supi Kaner, 19 Ocak 1933 İstanbul doğumlu ve Yeşilçam'ın en karakteristik yüzlerinden biriydi. Komedi ve dramın ustasıydı. Özellikle Adile Naşit'le olan işbirlikleri ve başrolleriyle çok sevildi ve iyi para kazandı. Alkol bağımlılığı ve psikolojik sorunlar set disiplinini bozdu, ardından işsizlik ve borç sarmalı başladı. Borçları yüzünden hapse girmekten korktuğu için son yıllarını kaçak ve korku içinde geçirdi. Maalesef o da yalnızlık ve yoksulluk içinde vefat etti. Sami Hazinses, 1925 Diyarbakır doğumlu olup Ermeni asıllı Yeşilçam'ın en tanınan, en sevilen figüran ve yan rol oyuncularından biriydi. Kemal Sunal'ın filmlerinin olmazsa olmazı bir oyuncuydu. Yüzlerce filmde oynadı ve sürekli bir geliri vardı. 330'dan fazla sinema filmi ve dizide yardımcı rolde oynadı. O dönemin emektar oyuncularının yaşadığı sistemsizlik, telif alamama ve yaşlandığında rol verilmemesi sonucu maddi sıkıntılara girdi. Son yıllarını tek odalı, ısıtılmayan bir evde neredeyse açlık sınırında geçirdi. Daha sonra Semiha Şakir huzurevinde kalan Hazinses, şeker ve tansiyon rahatsızlığına bağlı olarak Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı ve bir süre sonra burada vefat etti. İşte bu anlattığımız hikayeler sadece Yeşilçam'ın şaşalı pırıltılı dünyasını değil, aynı zamanda Yeşilçam emektarlarının nasıl birer birer harcandığının da göstergesidir. Onları izleyerek, onların sayesinde kahkahalar attık, kah hüzünlendik, kah ağladık ve bu videoda onları bir kez daha yad ettik. Hepsine Allah rahmet eylesin. Sevgiyle kalın.